Evet, şöyle bir bluz kalıbımız vardı. Sürekli bluzlarla her ihtimale karşı yakayı kapalı kesiyorduk veya kalıpta yakamız kapalıysa biz bu yakayı biraz şöyle açmak ya da şöyle açmak, yazlık giysi yapmak istiyoruz. Yani biraz böyle yakayı kayık yapabiliriz. Daha şöyle yuvarlak yapabiliriz. Ne yapacağız bunun için? Anlatıyorum. Ön ortası ve arka ortası bizim referansımız olacak. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Ön ve arka ortasından şurayı birleştiriyorum. İki omuz dikişini iğneliyorum. Ön ortasını referans alarak ön ortasını masanın kenarına getiriyorum. Çünkü ön ortasından yola çıkacağız. Değil mi? Bunu da alıp şekline göre şöyle koyuyorum. Burada herhalde overlock çekerken ne olmuş burada? Tamam, olanlar olmuş. Olanlar olmuş. Önemli olan, şimdi burası ön, burası arka. Normalde bunda önle arka yaka oyuntusu aynı. Normalde ne oluyor? Arka biraz daha kapalı oluyor. Ne kadar açmak istersek önden itibaren açacağız. Örneğin şu şekilde açabiliriz. Şu şekilde açabiliriz. Bu şekilde açabiliriz. Bize kalmış ne yapmak istiyorsak. Gene de ilk denememizde yakayı kapalı açmanızı öneririm. Yani bir kademe daha kapalı açıp giyip bakıp ben bunu 1 santim 2 santim daha açmam gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Tek şey burada, biz yazlık ve açık bir yaka mı istiyoruz? Evet. Çok da değil ama. Şöyle bir 3 santimden açalım. Tamam. 3 santim işaretledim. Tamam mı? 3 santim işaretledikten sonra bir miktar dik açı çıkmam gerekiyor ki yakam burada şuradaki gibi olmasın. Buraları da söyleyeyim size. Aynı şekilde buradan da bir 1 santim 2 santim yapabilirsiniz. Bu ölçü tamamen bizim şeyimize bağlı. Arzumuza bağlı. Şuradan gene 2 santim omuzu biraz açalım. Omuz çok kapalıydı. Provada gördük. Şuradaki dik açıyı bozmuyorum bakın. Dik açıdan sonra yakamı getiriyorum. Buradan bir miktar getiriyorum. Gene dik açımı bozmuyorum. Şuradaki dik açım bozulmayacak. Getiriyorum. Ve rigamın uygun yerleriyle bunu birleştiriyorum. Şimdi bu bana sorarsanız biraz daha kapalı oldu. Ama sizin görmeniz açısından bunu böyle kesip Münevver'e giydireceğiz. Bakacağız. Ondan sonra aynı şekilde bu sefer Münevver kendisi yerleştirecek. Ön ortasından buraya. Aynı benim yaptığım gibi biraz daha açacak. Ama yamuk oldu gibi geldi bana. Sen şu yamuk olduğu için öyle gördün. Sen yamuksun. Neyse arkadaşlar siz bakmayın ama devam. Peki ben şimdi diyelim ki arka yakası tam benim ama önden açmak istiyorum ya. Sadece önünü açabiliyor muyum? Tabii sıfırlarız. 3 buradan açtım. Şöyle getirdim. Yakayla sıfırlarım şöyle. Sıfırlayarak. Tamam. Şöyle de yapabilirim. Sıfırlayabilirim. Aynı şey. Tamamen bize kalmış. Evet. Tabii siz bunları ilk denemeleri önce kağıt üzerinde yani kağıt üzerinde yapıp daha sonra bluzunuzun üzerine geçersiniz. Bu şimdi bizim ilk deneme kesimimiz. Şimdi açacağım yakayı. Bakacağız. Evet. Güzel bir şey oldu Münevver. Hadi iyisin. Şöyle bakalım. Yok oldu bence o zaman. Bence de oldu çünkü Tamam yeter bu kadar. çok açmayalım nedenine gelince biz bunu burada bir şekilde zaten temizleyeceğimiz için 1 santimde bir açılması olacak. Sorusu olan Mesela kapalı istiyoruz. Bu bize göre açık diye. aynı işlemi tam tersini yapacaksın. Onda başka bir şeyle anlatırım. Yani şöyle getiriyorum. Ne yapacağız? Gene öne getiriyorum buraya. Aynen. Bir gibi yapacağım. Yok bu sefer de şu şekilde yapacağız. Anlatıyorum. Kumaşın da olması gerekiyor değil mi? Yani, Tabii kumaşımızın da olması gerekiyor. Ya da kalıp. Diyelim ki bu bizim kalıbımız. Ribana yapayım. Ablama yaptım da açıkmış yakası da. O zaman ya da riban ekleyeceksin. Ribana bizim yaparım. Şimdi şurada nasıl açtım? Bu tarafa gittim yakayı açmak için. Kapatmak için de dik açıyı hiç bozmadan bu tarafa geleceğim. Buradan böyle kapatacağım. Ona parça koyacağım değil mi? Ya da parça koyacaksın. Kumaşa da Ya da kesmeden önce. Mesela dedim ben aklımda ribana yaparım. Yaka yapacak. Ribanayla yaka yapacak.
Ama şu aşamada dediğim gibi ön ortasını sabitlemek, omzu iğnelemek, arka ortasını iğnelemek gerekiyor. Tamam? Video için teşekkürler. Rica ederim.